Merhaba arkadaşlar. Tahzeni Dünya kanalına hoş geldiniz. Yeni yayınladığımız hikayelerden haberdar olmanız için kanalımıza abone olabilirsiniz. Görüşlerinizi yorumlarda bildirmeniz kanalımızın gelişip büyümesi açısından önemlidir. Hepinize teşekkür ediyorum. İyi dinlemeler. Selamlar Tahzen. Umarım sana Tahzen dememden rahatsız olmazsın. Çünkü ben de yerim bu şekilde kaldı. Anlatımın kendine özgü bir üslubun var. İnşallah çok güzel yerlere gelirsiniz. Sizi bir süredir takip ediyorum. Benim hikayem de herkese ders olacak cinsten. Sizden dinlemek gerçekten apayrı bir deneyim olacak bana. Nereden başlayacağımı bilemiyorum. Her şey o kadar karışık ki en sade şekliyle anlatmaya başlayacağım. Öncelikle ismim Ebru. O zamanlar bir dershaneye gidiyordum. O zamanlar dediğim hikayemi yaşadığım zamanlar. Dershanede de samimi olduğum 3-4 arkadaşım vardı. Bir ders çıkışı caddede turlarken canımız sıkıldı. Ne yapsak diye düşünürken arkadaşlardan biri bir falcıya gidelim hadi dedi. Bunu diyen Yağmur'du. Deli dolu kız. Zaten acayip fikirler bir ondan çıkar. Yağmur'un bu fikri hepimizin de ilgisini çekti. 4 arkadaş falcıya gitmeye karar verdik. Bizim tanıdığımız bir falcı yoktu ama Yağmur'un varmış. Hangi kafede, nerede dedik. Kafede değil, evinde bakıyor dedi. Evine mi gideceğiz kadının dedim. Evet dedi, zaten tanıyormuş. Sorun olmayacağını söyledi. Peki dedik, gittik. Yarım saat falan yürümüşüzdür. En sonunda sarı renkli bir apartmanın önüne geldik. Yağmur, burası dedi. Girdik binaya. En üst kata çıktık. Kapıyı çaldık. 30 yaşlarında bir kadın açtı kapıyı. Yağmur'u tanıdığı için içeri buyur etti bizi. Biraz oturup soluklandık. Sonra kahve yaptı hepimize ve sırayla bakmaya başladı. İlk Yağmur'a baktı. Hem fincan vardı önünde hem de tarot kartları. İkisine birden bakıyordu. Kızlar şok olmuştu çünkü. Sıra bana geldi. Açtı kartları. Fincanı da aldı önüne, anlatmaya başladı. Benim ilkokul aşkımdan tutun da en sonki deneme sınavından düşük aldığıma kadar her şeyi bildi. Daha önce fal baktırmıştım ama hiç böyle bakan görmemiştim. Ağzım açık dinledim kadını. Annemi babamı tarif etti tip olarak. Şaştım kaldım. Yani bu kadar şeyi bilmesi imkansız. Evimize kamera taksa, oradan bakıp bizi tanısa bu kadar olur yani. Gelecekle ilgili söylediği şeyler beni korkuttu ama mahalleden çok samimi bir arkadaşım vardı. Onunla aramızın bozulacağını söyledi. Buna çok şaşırmıştım. Çünkü aramızdan su sızmazdı. Her şeyimi paylaşırdım. Çok iyi anlaşırdık. Falcı kadın vakit bile verdi hatta. Bir aya kadar aranız bozulacak dedi. Neyse oradan çıktık. Güya kafamız dağılsın diye gelmiştik ama kafam allak bullak olmuştu. Dediklerini düşündüm hep. Kızlarla ayrılıp eve geldim sonra. Bu olayın üzerinden 3 hafta geçti. Falcının dedikleri bir bir çıktı. Tabii arkadaşımla da aram bozuldu. Dedikleri çıkınca ben bu olayı daha çok kafama taktım. Yine gitmek istedim. Yağmur'a da söyledim. O da kabul etti. Yine gittik falcı kadına. Bu sefer sadece ikimiz vardık. Kadın yine baktı aynı şekilde. Bir sürü şey söyledi yine. Sonra fal mevzusu bitince sordum. Abla bu kadar şeyi nasıl biliyorsun? Ben hiç senin gibi bir falcı görmedim dedim. Güldü. Bana bildirenler var dedi. Nasıl yani? Bildirenler derken dedim. Onlar işte anla dedi. Beynimden vuruldum sanki. Bildiğiniz cinlere kastediyordu. Hem korktum hem de meraklandım. Nasıl başladın peki bu işe abla dedim. Benimkisi çocukluktan geliyor. Sonra da kendimi geliştirdim dedi. Bu arada kadının bir gözü normalde ama diğer gözü dönüyordu sürekli. Yanlış anlamayın. Elbette bir engel durumu da olabilir. Ama çok korkunçtu aslında. Yağmur olmasa hayatta tek başıma gidemezdim. Neyse fal bitti. Sohbet bitti. Biz de kalktık. Kalkmadan kadın benim numaramı istedi. Ne diyeceğimi bilemedim. Versem bir türlü, vermesem bir türlü. Ayıp olmasın diye verdim sonra. Derken eve geldim. Aradan 2-3 gün geçti. Bir telefon geldi. Numarayı bilmiyordum. Açsam mı açmasam mı diye tereddütte kaldım. En sonunda açtım. Meğer falcı kadınmış arayan.
Efendim abla dedim. Rüyana geldi mi dedi. Ne geldi mi abla? Anlayamadım dedim. Cinler geldi mi dedi. Bir süre dondum kaldım. Bir şey diyemedim. Sonra gece gördüğüm rüyalar aklıma geldi. Tam hatırlamıyordum ama kabuslarla dolu bir geceydi. Buz gibi oldum o an. Sen nereden biliyorsun abla? Ne oluyor dedim. Yanıma gel anlatacağım dedi. Tamam Yağmur'a söylerim beraber geliriz dedim. Olmaz. Tek gel dedi. Tek gel demesiyle iyice ürpermiştim. Elim ayağım birbirine dolaştı. Çok korkuyordum. Dedim ya Yağmur olmasa gidemezdim diye. Şimdi gitmek zorundaydım işte. Bir cesaret kalktım gittim. Yine o falcı kadının evindeydim. Şöyle söyleyeyim, hepsi de bilinen eşyalar ama çok değişik. Mesela mum var. Hepimiz mumun ne olduğunu biliyoruz ama çok farklı şekilde ve renkte mumlar. Anlatması zor gerçekten. Yakmış o mumları, garip bir duman ve bir koku var içeride. Korkularıma korku eklendi resmen. İyice korktum bunları görünce. Bana bakıp korkma otur dedi. Geçtim oturdum. Dizlerimin titremesine engel olmaya çalışıyordum ama nafile. Bak sana her şeyi açıkça anlatacağım ama korkmak yok dedi. Böyle dedikçe daha çok korkuyordum. Artık söyleyin dedim. Cinlerimden biri sana aşık oldu. Vazgeçmiyor. Bütün gün vazgeçmesi için uğraştım ama olmadı. Cinler aşık olursa ölümü göze alır dedi. Falcı bunları deyince tansiyonum düştü. Gözlerim kararıyordu. Fark etti benim bu halimi, su getirdi. Biraz kendime gelince şimdi ne yapacağım dedim. Basit değil ama çözümsüz de değil dedi. Bir hoca var, hüddamları var ama yurt dışında. O gelene kadar beklemek zorundayız dedi. Duyduklarım karşısında ne diyeceğimi, ne yapacağımı şaşırdım. Ağlayarak evden çıktım. Kendi evime geldim. Direkt odama geçtim. Bu olanlar bir kabus olsun istiyordum. Annem halimden şüphelendi tabii. Ona da anlattım bu yüzden. Annem de çok korktu ve falcı kadının evine gittiğim için de çok kızdı. O gece rüyamda düğünüm oluyordu. Çok etkilendim o rüyadan. Çünkü o kadar gerçekçiydi ki. Bu kadar olur yani. Resmen rüya değil de o anı birebir yaşadım sanki. Rüyamda yanımda genç biri vardı. Sürekli yanımdaydı. Onunla evlendiğimi anlıyordum o an. Bildiğiniz davullu zurnalı bir düğün. Evlendiğim kişi bana yüzük takıyor. Hatta küçük geliyor, zorla takmaya çalışıyor. O acıyı hissettim, gerçek gibi. Parça parça hatırlıyorum ama bir anlam bütünlüğü yok. Kına yakıyorlar bana. Kına da bir değişik çamur gibi. Uyandım sonra. Gözümü açtığımda, oh rüyaymış dedim. O an ellerime bakmak geldi aklıma. Rüyamda kına sürülmüştü ya. Ellerime bir baktım, o an dünyam yıkıldı. Çığlık çığlığa kalktım yataktan. Annem koştu hemen. Ne oldu diyordu ama ben konuşamıyordum. Yani bir türlü kelimeler çıkmıyordu ağzımdan. Ellerimi gösterdim. Annem de şaşırdı. Babam evde yoktu o an. Elimi yüzümü yıkadı. Su içirdi. Bir süre böyle kaldıktan sonra nihayet konuşacak hale geldim. Rüyamı anlattım hatırladığım kadarıyla. Ve elimdeki kınayı söyledim. Al bak dedim anneme. Ellerimi gösterdim. Çabuk bana falcının numarasını ver dedi. Verdiğim numarayı aradı. Ağzına ne geliyorsa saydı sövdü. Sen kimsin? Benim kızıma ne yapmaya çalışıyorsun diye. Kadın da yurt dışındaki hocadan bahsetti yine. O gelince halledeceğiz dedi. Sonra annem yine kızdı. Sana güvenmiyorum. Bulduğun hocaya niye güvenecekmişim dedi. Kapattı telefonu. Haklıydı kadıncağız. Hocaya nasıl güvenecektik? Annem kendisi hoca bulacağını söyledi. Annem işe el atınca öyle rahatladım ki anlatamam. Kendimi güvende hissettim. Aradı, sordu, soruşturdu. Bir hoca buldu sonunda. Onunla görüşmeye gittik. O da falcı kadının dediğini söyledi. Bana bir cinin aşık olduğunu anlattı ve dedi ki yapacağım işlem 3 gün sürecek. 1. gün kötü geçecek. Bunu baştan söyleyeyim dedi. Yazdı, çizdi, bir sürü şey yaptı. Sonra eve geldik. Hakikaten ilk gece çok kötü geçti. Uyumak için yatağıma uzanmıştım. Annem geldi. Beraber yatalım mı? Korkarsın yoksa dedi. Çok iyi olur anne dedim. Annem yanıma uzandı. Sarıldım ona. Anne çok korkuyorum dedim. Korkma,
Ben buradayım dedi. Anneme sarılmış o şekilde uzanırken annemin çok sıcak olduğunu fark ettim. Annem hep buz gibidir normalde. Yaz kış üşür. Ama o an sıcacıktı. Anne sıcacıksın. Normalde hep üşürdün dedim. Ve o an hiç anlatamayacağım bir travma yaşadım. Çok korkunç kalın bir ses "Ben ateştenim, sıcak olurum" dedi. Tüm gücümle çığlık atarak kendimi yataktan attım. Annemle babam girdi içeri. Işığı yaktılar. Ben ağlıyordum yerde. Sabaha kadar uyumadan hep birlikte beklemeye karar verdik. Beraber bekleyince onlar da bazı şeylere şahit oldular. Odada gölgeler, tuhaf, anlaşılmayan sesler, cama kapıya tıklatmalar, kendi kendine açılan çeşmeler, pencereler, kapılar. Kafayı yemek üzereydik. Yazarken bile ellerim titredi şu an. O gece sabaha kadar dua okuduk. Hayatımın travması oldu o gece. Çok kötüydü. İşlem 3 gün devam etti. Diğer günler böyle büyük sıkıntılar yaşamadım. İlk güne göre biraz daha rahat geçirebilmiştim. 3 günün sonunda da her şey halloldu. O falcı kadın annemin söylediklerinden dolayı bize kinlendi iyice. Artık düşman bellemişti bizi. Bana tehdit mesajları, küfürler, hakaretler, "Seni öldüreceğim, cinlerimin kölesi olacaksın" gibi bir sürü tehditler. Cinlerle korkutuyordu bizi. Yoksa kendi başına bir şey yapacak olsa üstesinden geliriz. Ama cinlerini kullanmayla tehdit ediyordu. Bunları da hocaya söyledim. Hoca koruma yaptı bize. Kesinlikle bir şey yapamaz, merak etmeyin dedi. Artık rahat bir nefes almıştık. Dediği gibi de oldu. Allah'a şükürler olsun bu sıkıntılar bitti. O günden sonra bir daha falmış, falcıymış, kahveymiş, tarotmuş falan yanından bile geçmedim. Çok büyük ders aldım çünkü. Hayatımla oynayacaktım az kalsın. Aman ha aman, sizler de bu işlerden uzak durun. Ben çok kötü şeyler yaşadım. Siz yaşamayın. Bu yazdıklarım size ders olsun. İnancınızı asla kaybetmeyin. Kaybederseniz işte o zaman bitersiniz. Hikayemiz bu kadar arkadaşlar. Eğer sizin de paylaşmamızı istediğiniz hikayeniz varsa mutlaka yorumlarda bekliyorum. Bir sonraki hikayemizde görüşmek üzere. Teşekkürler.